Herkese merhabalar. Ben Hakan Canbaz. Bu videomuzda ezelden beri çok konuşulan, tartışılan, her kafadan bin bir sesin çıktığı, yeri geldiği zaman işin uzmanlarının bile birbirine girdiği, uzman olmayanın da uzman statüsünde kendine bir yer bulmaya çalıştığı bir konudan bahsedeceğiz. Türkiye'de petrol var mı? Bu konuda halkı bilinçlendirici yeterli açıklama, belki de insanların umudunu kırmamak, belki de risk almamak adına çok fazla yeterli düzeyde yapılmadı. Ancak bilgiyi öğrenerek kendi düşüncemizle sentezlemek nasıl bir sorumluluksa, bunu basit bir şekilde anlatarak herkesle paylaşmanın ve herkesi bilgilendirmenin de öyle bir sorumluluk olduğunu düşündüğüm için bu videoyu yapmaya karar verdim. Hepimiz kendimizi bildik bileli arkadaş ortamlarında, otobüste, takside, birçok ortamda şu tarz klişe cümlelerle karşılaşmışızdır. Türkiye petrol denizi üzerinde yüzüyor. Amerikalılar geldi, petrolü buldular ama çıkarılmaması için kuyulara civa döküp kapatıp gittiler. Türkiye'nin altı petrol kaynıyor. İsterseniz onlarca yıldır bir mit haline gelmiş bu cümleleri teknik açıdan cevaplayabilmek için öncelikle petrolün oluşumu ve yerleşimiyle ilgili temel bilgilere bir göz atalım. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki petrol ve doğalgaz, yani akışkan hidrokarbonların bulundukları kayaçlar ve bu hidrokarbonların oluştukları kayaçlar farklı yerlerde farklı kayaçlardır. Petrol ve gaz, kaynak kaya adını verdiğimiz kayaç yapılarında oluşur. Bu yapılar petrolün bulunduğu noktadan daha derin bir bölgede lokalize olmuş, zaman içerisinde birikmiş olan organik maddenin termal olgunlaşmaya maruz kalmasıyla oluşmuştur. Termal olgunlaşmadan kasıt, petrol ve gazın oluşabilmesi için uygun sıcaklık aralığında bu sıcaklıklara belirli bir süre maruz kalmasıdır. Eğer sıcaklık çok düşükse organik malzeme hidrokarbona dönüşemez. Sıcaklık çok yüksekse organik malzeme ve hidrokarbonlar parçalanır. Sıcaklığın 60 ve 163 santigrat derece aralığında olması gereklidir. Kaynak kayaların büyük bir çoğunluğu düşük geçirgenli kayaçlardır. Yeterli süre kaynak kayanın içerisinde gözeneklerde basınç ve uygun sıcaklığa maruz kalmış ve olgunlaşmış petrol ile gaz, yerkürenin tektonik hareketleri gibi nedenlerle oluşan fay ve çatlaklardan üst katmanlara göçer. Bu göçme durumu geçirimsiz, kapan görevi gören bir kayaca ulaşana kadar devam eder. Kapan denilen yapının altına sırasıyla gaz, petrol ve su şeklinde yoğunluğa göre bir yerleşim olur. İşte günümüzde üretilen petrol ve gazın neredeyse tamamı bu göçmüş hidrokarbonların kapanlanması sonucu oluşmuş bölgelerden elde edilmektedir. Tabii ki burada ben geleneksel üretimden bahsediyorum. Kapanlanma, kubbe yapılı antiklinal yapıda geçirimsiz bir kayaç ile olabileceği gibi faylar, tuz domları, düzensiz yapıların oluşturduğu kapanlar ya da bunların kombinasyonları ile de mümkün olabilmektedir. Kapanın altında petrol ve gazın biriktiği hazne kaya adı verilen bölümde iki temel özelliğin olması beklenir. Bunlardan ilki gözenekliliktir. Gözeneklilik, belirli bir boşluk hacminin ölçüsüdür. Yani bir kayaçtaki toplam boşluk hacminin katı hacmi oranıdır. Çoğu sedimenter kayaçların gözeneklilikleri %50'den düşüktür. Petrol, hazne kayaçların gözeneklilikleri ise %5 ile %40 arasındadır. Ortalama bir değer vermek gerekirse %10 ile %20 aralığında diyebiliriz. Literatürde tanımlanmış farklı gözeneklilik tipleri de bulunmaktadır. Kolaylık olması açısından gözümüzde bir süngerin yapısını canlandırmamız faydalı olacaktır. Burada bahsettiğimiz gözenekler mikro boyutlardadır. İkinci parametre ise geçirgenliktir. Geçirgenlik için şöyle bir tanım yapabiliriz. Akışkanın kayaç içerisinde bir gözenekten diğerine iletilebilme yeteneği. Dinamik akış koşullarına, akışkanın fiziksel özelliklerine, akışın yönüne ve rezervuar kayacının yapısına göre farklılıklar gösterir. Şimdi bu son derece temel bilgiler ışığında Türkiye'de petrol var mı başlığı altında klişeleşmiş lafları sırasıyla inceleyelim. 1. Türkiye petrol denizi üzerinde yüzüyor. Keşke bu fantastik oyundaki gibi petrolle dolu bir mağara ya da yer altında bir petrol denizi olması mümkün olsaydı. Ancak petrol denizi şeklinde bir kavramın fiziksel olarak var olması mümkün değil. Kayaç yapıları derinlere inildikçe artan basınç ve sıcaklık ile daha da solit ve kararlı yapılar halinde bulunur. Başka bir deyişle yerin binlerce metre altında bir mağara, bir nehir, bir deniz oluşması mümkün değildir. Ancak daha önce de bahsettiğimiz üzere yerkürenin tektonik hareketlerinden kaynaklı çatlaklar söz konusudur. Bunların da iletimi bir nehir ya da deniz gibi değil, çok daha sınırlıdır.
Bir başka nedeni de az önce de bahsettiğimiz üzere petrol ve gaz gözenekli ortama ihtiyaç duyar. Ve bu gözenekler mikrometre ile nanometre mertebesindedir. Bir kuyu açıldığında bu nano gözeneklerden devasa akışların gerçekleşmesinin nedeni yüzey ile rezervuar arasında oluşan muazzam basınç farkıdır. Bu durumda petrol denizi mitini çürütmüş oluyor. 2. Amerikalılar geldi, petrolü buldular ama çıkarılmaması için kuyulara civa döküp üzerini betonla kapatıp gittiler. Bu noktada bir kuyunun ortalama maliyetinin 1 milyon dolar civarı olduğunu hatırlatmak isterim. Yüksek saflıkta civanın kilogram maliyetinin de ortalama 250 dolar civarı olduğunu düşünürsek ve ortalama olarak bir kuyunun 2500 metre uzunluğunda olduğunu düşünürsek, bir kuyuyu tamamen civa ile doldurmanın maliyetinin minimum 3 milyon dolar olacağını size buradan söyleyebilirim. Başka bir deyişle, dünya üzerinde hiçbir yatırımcı 1 milyon dolar yatırım yapıp açtığı kuyuya 3 milyon dolar daha yatırım yapıp kapatmak istemez. Kaldı ki yapmış olduğu yatırımı bir an önce amorti ederek kar etmeye çalışır. Petrol şirketlerinin bugüne kadar petrol kaynağı bulunan ülkelerde uyguladığı yöntem koşullara göre değişmekle birlikte genelde petrolün bulunması durumunda sağ sahibi ülkeye üretilen her bir varilden %25 pay vererek ve bütün maliyetleri operatör petrol şirketi kendisi karşılayarak operasyonu sürdürmektir. Genellikle uygulanmış olan sistem budur. Hiç kimse, hiçbir birey, hiçbir şirket ya da hiçbir ülke yatırım yaptığı bir bölgeden daha fazla para harcayarak, zarar ederek ve hatta yalnızca maliyeti amorti ederek bile gitmek istemez. Eğer bu civa ile kapatma mitinde o bölgenin yöre halkı tarafından gözlemlenmiş olan kuyuya basılan bir akışkan varsa, kuvvetle muhtemel rezervuarın kuyu ile olan bağlantı bölgesini temizlemek, kuyu yakın civarındaki gözenekleri açmak için uygulanmış bir asitleme yani kuyuya asit basma operasyonundan başka bir şey değildir. Bu durumda civa ile kapatma mitinin de gerçek dışı olduğu aşikardır. 3. Türkiye'nin altı petrol kaynıyor, çıkarttırmıyorlar. Bütün çevre ülkelerde İran, Irak, Suriye'de petrol var ancak Türkiye'de yok. Böyle bir şey nasıl mümkün olur? Bu durumu anlamak için levha tektoniği kavramını incelememiz gerekir. Esasen dünyamızın kabuk kısmı tabakalar halinde parçalardan oluşmaktadır. Bu tabakalar sabit bir şekilde ve sürekli olarak hareket halindedir. Sürekli bir oluşum ve yıkım durumu söz konusudur. Bin yıllar içerisinde yeni tabakalar oluşur ve bir o kadar da tabaka yok olur. Fosil kayıtlarını incelediğimizde kıtalar arası bir uyum gözlemleriz. Bu aynı zamanda başlangıç aşamasında dünyada tek bir kıta olduğunu ve bugünkü kıtaların sonradan oluştuğunun bir kanıtıdır. Örneğin kıtalar birleştirildiğinde Glossopteris isimli ilkel bir ağaç türünün fosillerinin Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Antarktika ve Avustralya üzerinde bir kuşak oluşturduğunu gözlemleriz. Benzer bir durum dinozor fosilleri için de geçerlidir. Bu tabakaların ilerleyişleri yılda birkaç santim ile sınırlıdır ve bu genellikle doğrusal bir ilerleyiş değildir. Kıtalar birbirlerinin altına ve üstüne doğru hareket edebilirler. Bunlara dalma batma zonları adı verilir. Bir okyanus ve bir kıta, okyanus ile okyanus arasında olabileceği gibi iki kıta arasında da böyle bir durum gözlemlenebilir. Türkiye için de benzer bir durum söz konusudur. Avrasya levhası her yıl Anadolu levhasını 2,5 santim batıya doğru ittirirken Afrika levhası yılda 18 mm hızla kuzeybatıya doğru hareket ederek Anadolu levhasına baskı uygular. Anadolu'nun Arap levhası ile karşılaşma bölgesi ise 558 km uzunluğundaki Doğu Anadolu fay hattıdır. Arap levhası burada Akdeniz ve Avrasya levhaları ile bir dalma batma zonu oluşturur ve Avrasya plakasının altına girer. Başka bir deyişle kırıksız, düz bir tabaka olan ve çok yaygın olarak petrol yataklarının bulunduğu Arap levhası Anadolu'ya ulaştığında Anadolu levhasının altına girmiştir. Bu dalma batma zonunun bir etkisi olarak Zagros dağları oluşmuştur. Yani Arap plakasında 2-3 bin metre derinlikte gümbür gümbür üreteceğiniz petrol Anadolu'ya geldiğinde 9-10 bin metre derine inecek. Bu tabakaya ait petrol ve gaz fazla sıcaklık ve basınç etkisiyle muhtemelen kömür durumuna geçecektir. Başta da bahsettiğimiz üzere petrol ve gazın bir rezervuar oluşturabilmesi için geçirimsiz bir kapana ihtiyacı vardır. Ancak Avrasya levhasının batıya, Afrika levhasının kuzeybatıya, Arap levhasının ise kuzeye doğru baskı uygulayıp altına girdiği bir Anadolu levhası bilindiği üzere tüm bu sıkıştırmanın etkisiyle fay, kırık, çatlaklarla dolu aktif bir deprem bölgesi durumundadır.
Yani petrol ve doğalgaz için kapan görevi görebilmesi muhtemel geçirimsiz yapılar oluşan fay, kırık ve çatlaklar dolayısıyla bu özelliğini kaybetmiş, petrol ve gazı kapanlayamayarak zaten bu sıvıların, akışkanların binlerce yıl öncesinden yüzeye çıkmasına neden olmuştur. Karasal bölgeler için konuşacak olursak, bu coğrafyada bulunması kuvvetle muhtemel hidrokarbon kaynağının son derece sınırlı miktarda ağır ve düşük graviteli petrol olması beklenir. Yani Türkiye'nin altında petrolün kaynaması gibi bir durum söz konusu değildir. Mavi vatan olarak nitelendirdiğimiz denizlerimizdeki durum ise tamamen araştırılmayı beklemektedir. Bilindiği üzere Arap plakası dalma batma bölgesinin altında kalan bölgeler bir zamanlar Türk toprağıydı. Bu bölgelerin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinin elimizden çıkması 150 yıl önce planları yapılmış ve 100 yıl önce gerçekleştirilmiş bir projenin ürünüdür. Bunun ayrıntılı hikayesine ise ileriki videolarımda detaylı olarak değineceğim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve verdiğim linkten abone olmayı unutmayın. Enerji, petropolitik ve çevre alanlarında güncel ve az bilinen konularla sizlerle birlikte olmaya, elimden geldiğince bu konuları aydınlatmaya devam edeceğim.